Evet, başlıyoruz. Konumuzu da arıyoruz tabii ki. Konumuz Özge Akar. Nunik Event'in aynı zamanda kurucusu. Ya Özge, evvela hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yoğun programında vakit ayırdım vesaire. Şimdi terzi kendi söküğünü dikemez diyerek bir girizgah yapayım. Çünkü etkinlik sektörü tabii senin markaları bir etkinlik çatısı altında kreatif şeylerin de var ama ben Google'ladım da hani kendi işimizin içinde de olsak aslında multidisiplin dediğimiz hem Hesokito paradan alacağız, vizyonumuz olması gerekiyor, markaları iyi bilmemiz gerekiyor, aynı zamanda Dreamer dediğimiz yani müşteriye böyle daha farklı bir şeyler sunma açısından bu rolümüzün de olması gerekiyor. Yani etkinlik demek istemiyorum ama bu işin okulu da yok ama çok disiplin gerekiyor. Nereden nasıl başlasam, seni nasıl tanısam bilemedim. Sen bana yardımcı ol diyorum. Çok şeker. Ya etkinlik sektörü çok geniş bir sektör tabii ki. Ve dediğin şeyin çok arkasındayım. Bir eğitimi yok her şeyden önce. Etkinlik bana göre bir tecrübe bir kere her şeyden önce. Ve sabır. Eyvallah. Çünkü hem birincisi satış tarafını düşünürsen müşteriye bir hayal satıyorsun. Hı hı. Gerek bir işin organizasyonu olsun, gerek bir düğün olsun, gerek bir gala olsun, ne olursa olsun bir hayal satıyorsun. Hı hı. Bu karşındakinin ilk önce ne istediğini anlaman, o anladığından sonra anladığını kafanda canlandırıp kendine bir satman gerekiyor. Doğru. Ondan sonra dediğim gibi karşındakine bunu satmaya çalışıyorsun ve günün sonunda bu yeterince zaten zor ve yorucu bir şey. Onun dışında operasyon diye koskocaman bir şey var zaten. Oo. Operasyon başlı başınca başka bir kol. Biliyorsun ki etkinlikte yani yüzlerce kol var yani teknik, dekor, tasarım, aklına ne gelirse oteli, konaklaması, yolu, yemeği, çalıştırdığın ekibin yemeğine kadar yani bir sürü kolu olan ve çok fazla kapsamlı düşünmek zorunda olduğun bir branş olduğunu düşünüyorum etkinlik sektörünün. Çok yorucu, belli bir yaştan sonra yapılabileceğine de inanmıyorum, sağlıklı da bulmuyorum. Ama bu şey gibi bir iş yani sevmiyorsan bu işi yapamazsın. Mutlaka. Yani gönül vermen gerekiyor bu işe. Dolayısıyla hani ben bu işi çok severek yapıyorum. 2007 yılından beri yapıyorum. Aşağı yukarı işte 15 kaç sene olmuş. Neredeyse 20 seneye geliyor. Maşallah, aynen. Maşallah gerçekten. Zor bir iş. İşte cumartesin yok, pazarın yok, bayramın yok. Yani yılbaşın yok. Dolayısıyla hep bir event yapıyorsun. Ama tabii ki ben hep şunu söylerim. Tabii ki işin maddi kısmı ayrı bir kenar ama yaptığın işin sonunda satmış olduğun müşterinin suratındaki ifadenin mutluluğu vermiş, verilmiş en büyük hediye. Sana gelen bir teşekkür, ekibine gelen bir teşekkür, ondan sonra yazdıkları içten mesajlar. Yani bunlar inanılmaz büyük keyif. Her zaman her yorulduğum işte de sonunda gelecek o güzel cümleleri düşünerekten açıkçası kendimi her geçen gün daha da çok motive ediyorum. Ama dediğim gibi herkes etkinlik yapmasın Ufuk'cum. Herkes yapmasın. Bu da teaserımız olsun. Reels'larda döner. Güzel. Ama yani keyifli ki ya daha doğrusu ilgili ve seviyorsak zaten o zorluğu da görmüyoruz, takdir edersin ki iş gibi de gelmiyor. Evet. Ama dışarıdan bakıldığında wow keyifli ne güzel ya geziyorlar. O bir hikaye. Onu bir geçelim. Ben de diyorum. Asla değil. Yani bir keyif değil. Yani bu bir ya zaten hep şunu söylerim. Organizasyon bir yetenek. Yani bu insanın iş bitirici olması lazım, pratik zekalı olması lazım, anın bir çözüm üretmen gerekiyor, kriz yönetiminde sakin kalman lazım. Ya mesela ben kendimle alakalı düşündüğüm zaman 2007 yılındaki Özge ile 2024 yılındaki Özge arasında dağlar kadar uçurum var. Yani hani eskiden daha heyecanlıydım, daha paniktim, daha korkaktım. Şimdi artık hiç yok yani. Diyorum ya bu bir tecrübe. İşi yaptıkça öğreniyorsun. Her geçen gün, her yaptığım etkinlikte de yeni bir şey de öğreniyorum yani. Hani gayet öğretici bir branş bu arada. Ama yetenek. Ben hep buna inanıyorum. Bu bir yetenek. Zaten o yeteneğini keşfettiğin zaman keyif alıyorsun. Yani hani iş bitirici olmak çok güzel bir özellik bence. Hani o yüzden bunu dediğim gibi yapabilenler yapsın. Bu yeteneğe sahip olanların da
eminim ki çok başarılı olacağını düşünüyorum bu sektörde. Eyvallah ya, çok uzun, güzel ve açıklayıcı bir girizgah oldu. Ben o zaman formata geçiyorum müsaade edersen. Geçelim. Ya aslında her bölümde olduğu gibi ben konuma şunu hayal ettirmeye çalışıyorum. Yani evet, adında koyduk, etkinlik sektörü dedik. Kocaman, dolu dolu. Yani iç iletişim toplantıları var, lansmanlar var, özel motivasyon toplantıları. Bunların içinde farklı farklı aktiviteler var. Bunlardan konuşacağız ama nasıl? Bir metafor üzerinden. Bu metaforumuz da aslında bir ev. Evin daha doğrusu bölümleri. Ev derken aslında bildiğimiz, yaşadığımız ev. Anadolu'da da yaşasak, metropollerde de yaşasak, içindeki malzemenin kalitesi ya da mobilyalar farklı olabilir, metrekare farklı olabilir ama barınma ihtiyaç alanlarımız gerekli, must. Yani ondan kaçamıyoruz. Nedir bu? Dersek evvela bir evin girişi var. Damdan, pencereden bir yerden giremiyoruz. O kapıdan giriyoruz. Bir de kilit bir yerde. Diğer odalara da seni yönlendiriyor. Kavşak gibi bir şey. Genelde ondan sonra bizim bir mutfak karşılıyor Türk tipi konutlarda. Mutfakta ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz, yemek pişiriyoruz ve aynı zamanda yiyeceklerimizi stokluyoruz. Ha, bize özgü bir tarafı da var. Sanırım Türk toplumuna bir Türk kahvesi yapılır, bir mutfak sohbeti diyeyim, sosyalleşme alanı olarak da son yıllarda da demeyeyim epeydir kullanıyoruz. Eski Türk filmlerinde de görüyorum ben. Öyle bir yanı da var. Sonra salona geçiyoruz. Salon tabii ki 20 yıl önceki salon gibi değil. Teknoloji ve iletişim şeklimiz haliyle bu mobilyalardaki tercihlerimiz de değişti. Yani eskiden bir cepheyi kaplayan vitrinler vardı. Şimdi TV ünitesine dönüştü. O TV de şeklen duruyor ama yine internetle yalnızlığımızı paylaşıyoruz artık, ne seyrediyorsak diyelim kibarca. Ama genelde salonda gün bitmeden ufak böyle gün işlerimizi bitirdiğimiz, belki çalıştığımız, sonra zihin boşalttığımız. Ha, bir de şöyle bir tarafı var salonun. Misafir ağırladığımız yer. Başka bir yerde ağırlamıyoruz. Böyle bir durum var salonda. Tabii. Sen şu an bunları anlatırken ne kadar uzun zamandır evimde vakit geçirmediğimi biraz özlem giderdik değil mi? Mutfakta ne yapıyordum? Yani salon, en son ne zaman ne zaman eve gittim, uyudum. Çok iyiydi. Evet, iyi geldi. Birazdan eve gidebilirim belki. Eyvallah. Bir motivasyon konuşması gibi oldu sanki. Oldu, aynen canım. Evet. Vallahi harika. Ondan sonra artı bir odalarımız var. Yani 2+1, 3+1'dir bilmiyorum neyi seçeceğiz ama artı bir de genelde, ya tabii ki evli çocuklu isek genelde çocuğun ya da yetişkinin odası oluyor. Değilse eğer bunu ekstra bir konfor ya da ihtiyaç alanı olarak kullanıyoruz. Yani ne bileyim, biraz genişsek işte prova odası yapıyoruz. Ya da bir salonumuz bize yetmiyorsa o sinema keyfini dönüştürmek için sinema salonu odası yapıyoruz. Ya da bir sanatla ilgili bir branşta veya bir icraatla bir şey uğraşıyorsak üretimle ilgili orayı bir atölye olarak kullanıyoruz. Yani biraz da sosyal statümüzün verdiği elverişle doğru orantılı bir ihtiyaç ya da konfor alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Böyle yuvarlayabilirsem. Daha sonra yatak odası en sıkıntılı yer. Sıkıntılı derken herhalde bir gün linç yiyeceğim. Genelde ben şöyle tarif ediyorum. Tabii yanlış anlaşılmasın dostlar. Pornografik bir tanım değil, yine bir metafor. Yalnız olduğumuz, en savunmasız olduğumuz yer. Mahrem alanlarımızdan biri. Genelde işte bakıldığında yatıyoruz, uyuyoruz, dinleniyoruz. Yani şarteli, abiyana tabirle kapattığımız tek nokta bir yer. Ama evliysek de çocuğun tasarımının ilk geldiği bir fantazi yoksa öyle bir yer. Yani arzu nesnelerinden bahsediyorum yine metafor anlamında. Tuhaf bir yer. Yani bir de en son yani mimari konumlamada genelde işte sıralanışta girdik. İşte koridor, hani mutfak, salon, oda en arkada falan oluyor. Biraz bazı konut tiplerinde etkinlik sektöründe yatak odası muhasebe yaptım ben ya. Tamam. Eyvallah. Güzel. Oraya da geleceğiz. Genelde bazı yatak odalarında ayrıca ebeveyn banyosu da olur. Neyse, girmeyeyim. Bir de bunun dışında banyomuz var. Yani aslında hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan. Istakacım olarak geçiyor. Şimdi bu metafor tanım üzerinden bir giriş yaptım. Evvela etkinlik sektörü öncesinde evin bölümlerine girmeden nasıl bir evde yaşar? 2+1 mi? 1+1 mi?
Villa mı, apartman mı, müstakil mi? Valla Ufuk, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Etkinliğin çeşidi çok. Çok. Eğer çeşit açısından bir metafor oturtacaksan bir residence düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Farklı farklı ev tipleri olan ya da koskoca çok odalı bir ev düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi demin kendin de konuya girerken işte bu işin lansmanı var, basın toplantısı var, işte düğünü var, iç iletişimin, İK'nın yaptığı başka etkinlikler, çalışan etkinlikleri, acente ya da işte bayi toplantıları gibi bir sürü kolu var. Çok. Yani çok fazla konu olduğu için bunu böyle 2 ya da 3 artı bir odaya sığdıramazsın zaten. Yani hani çok daha kalabalık bir ahali gerekiyor bunun için. Zaten yani diyorum ya, şimdi 2 kişinin bir evlilik teklifi de bir event. 1500 kişi yani, diyorum sana, yani 1500 kişiyi alıp işte ne bileyim Antalya'ya götürmen de bir event. Yani dolayısıyla bunu böyle bir küçük bir eve sığdıramazsın bence. Anladım. O yüzden çok odalı bir ev yani. Ya da çok daireli bir apartman. Nasıl ya, anlamak istiyorsan. Tamam, yok ben ona göre şimdi yaşadığımız ev tanımını güncelleyeceğim de ya apartman falan mı diyelim, ama bu sefer banyo falan olmayacak. Evet, ev gidelim bence de. Çok daireli, yani çok odalı bir ev üstünden düşünebiliriz. Yani bunu ister villa de, ister malikane de, yani ister ne dersen de yani, ama çok fazla odası olan bir. Yani aynı şekilde, yani ucu bucağı yok, çok odalı bir ev dedik o zaman. Ben o zaman girişten başlıyorum. Geldi. Salona geldi. Tamam, şimdi giriş dediğimiz, yani girişte de, girizgahta da daha doğrusu ufak bir giriş yaptım ama ya enteresan bir yer. Hani bir jargon var, misafiri ayakta kapıya kadar geçirme, karşılama ya da neyse, bir giysilerimizi hani günlük depoladığımız bir alan var ya da ayakkabıyı koyuyoruz. Yani eğer prova odamız ekstra yoksa diğer odalara da açıyoruz. Evet. Yani müşteriyle ilk karşılaştığım yer kapının girişi. O zaman yani kapının girişine müşteri mi diyelim? Metafor, kavram olarak. Müşterinin gelişi diyelim bence. Peki nereden geliyor? Nasıl buluyor? Nasıl bulur? İnternetten bulur, yaptığın referanslarından bulur, tecrübe, yani birinin önerisiyle bulur. Bir de bulur yani, hani günün sonunda müşterinin gelişi kapının girişi bence. İlk karşılanma, karşılaşma. Harika, kısa, öznet, en sevdiğim konuk tipi. Devam edebilirim, ben kafamda canlandırdım şu anda. Yok, sıkıntı yok. Sana da akışı bırakabilirim. Yani ben buradan mutfağa geçeceğim direkt, ama işin mutfağında ne dönüyor diye Ona geç bence. Geçtim. Nedeni, çünkü salon misafiri, yani müşteriye ağırladığınız yer bence. Yani orada dinliyorsun, briefini alıyorsun. Ne istiyor müşteri senden? Bu mutfakla kombinleyebilirim. Mutfağa ne diyebilirim? Mutfak benim ürettiğim yer. Yani üretim alanı mutfak. Yani tedarikçiler mi diyelim? Yani dekor firman, ajansların, tasarım vesaire, onu mu anlıyoruz? Yani tedarikçi değil, benim üretimim orası. İşte tasarım. Tamam. Ondan sonra benim fikirlerimin konuşulduğu yer. Günün sonunda mutfakla salon birbirine zaten genelde yakın olurlar. Ben müşteriyi dinleyip müşteriden aldığımı mutfakta pişireceğim. Anladım. Kombin oldu, evet. O zaman hem salonu çıkarttın, hem mutfağı çıkarttın. Ne güzel. Yani ne güzel, evimiz şekilleniyor. Giriş bir anda. Aynen. Yani müşteriyi ağırladığım, müşteriyi dinlediğim, bana briefini verdiği, ilk onun benden ne istediğini beklediğim yer salon. Ondan aldığımı pişirdiğim yerde mutfak. Sonra da yine mutfaktan çıkartacağım zaten ona ikram etmeyi. Aynen. Sonra tekrar salona geçiyoruz, ikram ediyoruz. Doğru. Peki artı odaya geçmeden önce sanırım onun hani bir çok olabilir, ayrı açarız, ama ben yatak odasından devam etmek istiyorum. Müsaade varsa tabii. Tabii ki yatak odası, dediğim gibi bence muhasebe. Orası en özel. Peki kaba bir soru ama metafor. Seks var mı yatak odasında? Ticarette seks olmaz mı? Banka hesaplarında dönüyor diyorsun ister istemez, faturalarda ya da. Yani şöyle, aslında neden yatak odası mahremdir? Yani yatak odası
özel şeylerin konuşulduğu, yani illa bu seksüel anlamda değil ya, çocuklu bir ailenin de eminim ki karı koca çocukları hakkında konuştukları yerde yatak odası, Doğru. gittikleri yerde yatak odası, başka konuları tartıştıkları, yani evde misafirin varken bile gidip de özel konuştuğun alan bana göre yine yatak odası. Yani dolayısıyla ticarette de müşterinin ya da çalışanlarının mahrem tutulması gereken alanın muhasebe olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla sen kaç para kazanıyorsun, ne kadar kaybediyorsun, kaça satıyorsun, kaça alıyorsun, bunların düzeninin döndüğü, vergi düzeninin döndüğü, ondan sonra banka işlerinin döndüğü nokta bana göre yatak odası. Bu da muhasebe, finans tarafı. Finans tarafı. Ticaretin mahreminin finans tarafı olduğunu düşünüyorum. Okey, gayet açıklayıcı oldu bence de. Artı odalara geçelim mi? Genel bir tanım mı? Yani artı bir artı iki oda demek istemiyorum ama. Misafirleri ağırlıyoruz ya evde. Şu an hani girdiğimiz için ben zaten çok fazla oda koydum dedim. Şimdi misafir geldi. Misafir bana geliyor, diyor ki işte Özge, ben işte bilmem ne markasıyım, benim bayi toplantım olacak. Şimdi ben mutfakta bunu üretip ondan sonra bunu gösterebileceğim alanlarım. Yani aslında etkinlik alanları, o odalar. Yani otel olabilir. Bu bir işte event bahçesi olabilir. Ne bileyim ben, bir tane stüdyonun basın için ayarlanmış bir canlı yayın odası olabilir. Yani dolayısıyla bu odalar aslında onlar Ufuk. Yani anladım. Mutfakta ürettiğini aslında demolaştırdığın, gösterdiğin odalar. Yani atıyorum, nasıl işte mesela büyük bir balo salonu, bir düğün geldiyse sana, misafirini düğünle ağırladıysa, ondan sonra mutfakta bunun tasarımını, kafasını, yani ne o beyin jimnastiğini yaptıktan sonra senin işte çırağan salonunun balo salonu aslında senin bir odan olmuş oluyor. Okey. Ama ya da pardon. Ya da işte atıyorum geldiği sana gelen markanın 1000 kişilik eventini yaptığın Antalya'daki bir otel senin bir başka odan. Yani ben bunu böyle ifade ettim aslında kafamda. Yani orası ürettiğim yerlerin demolarını yaptığım odalar. Öyle söyleyeyim. Okey. Gayet açık oldu bence de, ama şimdi şöyle bir durum da var. Biraz böyle mıncıklamak ister gibi gıdıklandım. Yani bu odalar aynı zamanda yatak odasıyla salon arasında kalıyor. Yani birbirlerini duysunlar mı, duymasınlar mı? Şimdi yatak odası finans mahrem dedik ama şöyle kulak kabartırlar mı acaba bu artı odalar? Ya benim yatak odam mesela evin en arka noktasında. Yatak odası ne kadar 2 tane odası var evin. Yani yatak odası gelene kadar. Anladım. Dolayısıyla o odaları, yani küçük, büyük, yani bir tanesi daha küçük, bir tanesi daha büyük. En büyük yatak odam, ama bu bir tercihtir yani. Mesela bir başka arkadaşım var, misafir odası yatak odasından daha büyük. Ondan sonra yani bu bir tercih, dediğim gibi. Benim tercihim, hani ben de yani buraya gidene kadar ki odaları, yani koridorda, aslında daha senin istediğin tabirle konuşayım, koridora dizdim ben misafir odalarını. Ama koridorda yatak odam var, ama benim yatak odamla misafir odaları arasında mutlaka bir mesafe var. Anladım. Vallahi güzel oldu. Bir şekilde birbirlerini duymuyorlar diyelim. Ne güzel. Geldik banyoya bir çırpıda. Yani hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan. Ama ben genelde şu tanımı yapıyorum. Şimdi yani evet, duş alıyoruz pis kokmamak için, dişimizi fırçalıyoruz hoş kokması için, rahatsız etmemek için, ya da işte ama bir takım işte sabah ya da akşam bakım kremleriyle kendimizi bakım ihtiyacımızı gideriyoruz. Kadın ya da erkek olalım, ama vücut da onu istiyor. Aslında pis kokmamak değil de tazelenmek. Diş de o macunu istiyor, saç, bedenimiz de o suyu istiyor. Ben biraz da böyle tazelenme referans alanı olarak bakıyorum, ama sen ne dersin? Etkinlik sektöründe banyo diye bir alanımız var mı acaba? Orası müşteriye ait bir alan değil bence. Çok nadir müşterinin kullandığı bir alan gibi geliyor bana. Tamam. Ben kendi kafam için düşünüyorum. Yani şu an tabii böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Hani çalışmadığım yerlerden söylüyorsun. Eyvallah. İlk aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Banyo bana göre rahatlama alanı. Mutlaka, evet. İş bittikten sonra
rahatlama alanı. Yani nasıl bütün, yani normal iş olarak da düşündüğüm zaman işte ne bileyim, etkinlik, bütün gün koşturmuşsun, akşam gece işte işin bitmiş, eve gelmişsin, mutlaka bir duş alır öyle yatarsın. Aslında bu bir rahatlama alanı. Ya da işte atıyorum sindirim sistemi olarak çalıştığın noktada da aslında bir rahatlama alanı. Aynen. Yani o artık bittikten sonra ki arınma, rahatlama, temizlenme alanı olarak görebiliriz banyoyu bence. Ha, bunu ebeveyn banyosu ya da normal banyo diye ayırmalı mıyız? Bilmiyorum. Yani çok önemli değil. İkisi de bana göre arınma alanı. Yani tamamen rahatlama alanı diye düşünebiliriz bunu. Bitti gitti, mutluyuz, huzurluyuz, evimize gelmişiz. İşte yani o evin son noktası, bitiş noktası. Anladım. Ya ben de az buçuk tanıyorsun beni, biraz işin içinde olan Evet. bir insan olarak. Ya benim de aklıma konuyu uzatmak istemiyorum ama şöyle bir şey geldi. Her bir etkinlikte ister istemez yasal prosedürler vardır. Yani bir yerden izin alman gerekiyor. Otelle sözleşmen. Ya bir hukuksal tarafı var. Hem müşteri hem firma hem o etkinlikleri insanların gerek kişisel verilerin korunması, gerek can sağlığı diyelim. Yani ne bileyim, en kötü, en ufak örnek daha doğrusu bir ambulans must gerekli oluyor. Şimdi bunların hukuki bir potansiyeli var. Belki bu aklanma demek istemiyorum ama bunlar için mi kullansak diye böyle bir sesli düşündüm ama banyoyu. Kiler olarak kullanırdım. Efendim? Kiler, evin kileri. Ha, ha, eyvallah. Tamam, okey. Her evin, yani her evin demeyeyim tabii ama bu kadar kalabalık odalı bir evin mutlaka bir küçük işte banyo, trak, bir ya ne bileyim çamaşır makinesinin olduğu, bulaşık makinesi, yani kurutma makinesi olduğu bir kiler kullandığı bir odası olabilir. Evet. Yani aslında bu iş güvenliğiymiş, işte o belli prosedürlerin geçtiği, imzaların atıldığı, yani yine ben hani yine imza tarafını ayıracağım buradan. Çünkü o yine muhasebesel, o yatak odası olarak görüyorum o sözleşme, kontrat, o aşamayı, ama işte dediğin gibi onayların alınması, ne bileyim otellere SGK'ların gönderilmesi gibi detaylar bence o kiler odasında sıfatlandırılabilir diye düşünüyorum. Anladım. Valla bir çırpıda bitirdik evimizi. Ne güzel. Ağzına sağlık. Ekleyeceğin tabii bir şey yoksa Özge Akar. Yani aklıma gelenleri direkt söyledim. Belki yanlış konuşuyorum bilmiyorum ama hani benim dünyamda bir anda sen bana sorduğunda bu şekilde canlandı. Yani ama diyorum ya, çok uçsuz bucaksız bir sektör, etkinlik sektörü. Çok. Yani Aynen. gerçekten çok, yani şey de diyemiyorsun. Mesela hani hiç rakiplerine de baktığın zaman aman o mu hiç güzel iş yapamaz falan. Böyle bunlara ben hiçbir zaman katılmıyorum. Çünkü herkesin hayal dünyası başkadır. Aynen. Her müşterinin ya da her şeyin alıcısı da başkadır. Yani sen onu beğenmezsin ama Ahmet onu beğeniyordur. B firması ona düşkündür. Yani diyorum ya, senin bazı durumlarda şu da oluyor mesela. Sen anlıyorsun, brief alıyorsun, diyorsun ki bunun için burası en doğrudur diyorsun. İşte gidiyorsun, belki adamdan aldın, mutfağıma gittim şimdi ben. Üretim yapacağım. Bu adam şekerli şeyler seviyor diyorum ve bir tatlı çıkartıyorum ortaya. Mesela halbuki adam senden salata istemiş. Yani bunlar da yaşanıyor tabii ki bu hayatta, ama diyorum ya sana, yani ille de bir oda sınıflandırmam gerekiyorsa bunu, ben evimi böyle dizayn ederdim. Yani aklıma bu şekilde geliyor. Başka sana bu konuda bir yorum yapamıyorum vallahi. Yok, harika, mutlaka katkın olmuştur dolu diye düşünüyorum. Yani her konuma en son şunu soruyorum, ya bir teaser verebilir mi? Yani başına gelmiş enteresan minik bir hikaye de olabilir. Reels'larda dövsün hani. Bu sektör özgü tabii. Ya o kadar çok şey var ki bunların çok paylaşımlar, müşteri mahremiyeti, ama yani tabii yani ne diyeyim ki, benim için etkinlik sektörü şu mesela, bir tık. Ya Ufukcuğum, şu bir tık bunu sağa O meşhur ölçü birimimiz ya, aynen o. Hani etkinlik sektörü ne ve benim için etkinlik sektörünün en vazgeçilmez terimi bir tık. Ha ya, gerçekten. Ya Sana. bazen o bir tık, hani 30 metre bir şeyi bir tık hani küçült, orada belki 5 metre küçültüyoruz ama tık neye göre tık, hani az miktar diyoruz da yani tık işte, yani tık gideceğiz bir gün, neyse. Ya sen daha iyi bilirsin yani. Hani seninle konuşmalarımızda bile. Yani bir tık sağa kaydıralım mı? Bir tık yukarı, neye göre, kime göre? Aynen. Yani Dekor, mesela
Hiç güzel bir şey, kelimedir bir tık. Aynen, gerçekten. Bu da teaserımız olsun. Valla çok teşekkürler. Bir çırpıda çok dolu dolu bir program oldu kanaatindeyim. Kapatıyoruz. Hadi kapatalım o zaman. En kısa zamanda yüz yüze de görüşürüz inşallah. İnşallah, aynen. Vakit inşallah yaratacağız. Teşekkür ederiz Özge Akar. Etkinliği konuştuk. Ağzına sağlık tekrar. Ben sana teşekkür ederim Ufukcuğum. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sağ olasın. Bay bay. Evet. Bitti. Çok şükür. Ben niye durdum onu da açıklayayım. Uzun bir yola çıkıyorum. Navigasyonu da aynı anda bakamayacağım için, yani tehlikeli olmasın diye program, o yüzden sağ çekip yapmak durumunda kaldım.